Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi bahçemden topladığım patlıcanlar ile karnıyarık tarifi vereceğim arkadaşlar. İmam bayıldı. Bir diğer ismi de son derece lezzetli olan bir tarif. Hemen nasıl yapılır geçelim arkadaşlar. Burada benim 7 adet patlıcanım var. Bunları ben bahçemden topladım. Dalından daha yeni koptu. Bakın tazecik. Körpecik. Şimdi hemen ilk aşamaya geçelim. İlk olarak ne yapalım? Patlıcanlarımızı kızartacağız. Şöyle kabuklarını alaca bir şekilde pijama şeklinde soyuyoruz arkadaşlar. Kıymalı olarak hazırlayacağız. İsteyen arkadaşlar kıymasız da yapabilir. Her iki çeşitli olur. Kızartarak hazırlayacağım. Çok lezzetli oluyor. Kızartarak hazırlarsanız çok güzel oluyor. Şöyle dediğim gibi alaca bir şekilde patlıcanları ilk aşamada soyuyoruz. Gördüğünüz gibi 7 adet patlıcandan hazırlayacağım. Kabuklarını soydum. Şimdi kabımın içine şöyle su dolduruyorum. Şimdi acı suyunu çıkmasını sağlayacağız. Çok körp oldukları için fazla acıları da yok. Ama şöyle birazcık da tuz atalım. Karıştıralım. Bir 10 dakika bu şekilde beklesin. Evet, 10 dakika beklettik ve şimdi patlıcanları bol suda suyunu sıkarak yıkadık. Yıkadığımız patlıcanların şöyle alt kısımlarına peçete koyalım ki kağıt havlu koyalım. Fazla suyunu alsın. Kızartırken yağları sıçramasın. Şöyle alt kısımlarına birer peçete koyuyorum. Üzerine de tekrar yine aynı şekilde kağıt havluyu şöyle bastırıyorum ki fazla suyunu alması için. Bunun sebebi kızartırken yağlarının sıçrayıp da bizi yakmaması için arkadaşlar. Başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi fazla suyunu aldık. Şu anda patlıcanlarımız kızarmaya gidiyor. Tavamın içine bir miktar sıvı yağ koydum. Çok da fazla değil. Yarım çay bardağına yakın sıvı yağ koydum. Şimdi üzerine patlıcanları koyuyorum. Alt üst çevirerek patlıcanları kızartacağız. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Abone olan arkadaşlar da lütfen bildirimleri açsın. Zile tıklasın ve bildirimleri açsın. Bildirimleri açtığınız zaman yayınlanan tariflerden hemen haberdar olacaksınız. YouTube sizlere bildirim gönderecek. Yayınlandığında tariflerden haberdar olacaksınız arkadaşlar. Hatta ilk gösterim yapıyorum. Sürekli videolarımda ilk gösterimi hepiniz hep birlikte izlemeye davet ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi patlıcanları kızarttık. Şu anda sıcak. Şimdi patlıcanlarımız soğusun bir kenarda. Biz iç malzemesini hazırlayalım. Burada biber, domates, soğan ve kıyma var. Kıymam biraz yağlı kıyma arkadaşlar. Yarım kiloya yakın kıymam var. Ölçmedim gerçi. Kurban etlerinden hazırladığımız kıymalardan. Yağsız kıyma kullanırsanız biraz sıvı yağını fazlaca kullanın arkadaşlar. Şimdi ilk aşamada soğanı şöyle ufak ufak doğrayacağım. İsterseniz rendenin iri yerinden de rendeleyebilirsiniz. Ben elimle şöyle ufak ufak doğruyorum. Üzerine biberleri de aynı şekilde. Hepsini doğramayacağım. Çok gelecek zaten. 3 tane doğramam yeterli olacaktır. Dediğim gibi biberlerim de bahçeden toplamaya başladık artık. Bol bol sizlere tarif vereceğim. Henüz domateslerim olmadı ama domatesler de inşallah yakın bir zamanda kızaracaklardır. Bir büyük domatesimiz var. Domatesimizin de kabuğunu soyduk. Onu da aynı şekilde ufak parçalar halinde doğruyorum. Burada da sarımsaklarım var. Sarımsaklarımın dişleri ufak olduğu için biraz çokça soydum. Biliyorsunuz sarımsak patlıcana çok yakışıyor. Çok lezzet veriyor. Şöyle ortalarından birer keserek
Onları da soğanların içine doğruyorum. Bütün de koyabilirsiniz ama aromasının çıkmasını istiyorsanız bir parça hiç değilse kesin. Evet, hazır. İç malzememiz hazır. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Tavamızda sıvı yağımız zaten kalmıştı. Aynı tavanın içinde soğanları, biberleri döküyorum. Kavuruyorum. Dikkatli bir şekilde izlediğiniz zaman arkadaşlar bu yemeği siz de çok güzel yapacaksınız ve çok lezzetli bir bayıldı yapacaksınız. Üzerine kıymayı ilave ediyorum. Kıymanın ölçüsünü azaltıp çoğaltabilirsiniz. Daha da az koyabilirsiniz. Diğer malzemeleri biraz çok hazırlayıp kıymayı isterseniz azaltabilirsiniz. Hatta hiç de koymayabilirsiniz. Tabii ki kıymanın lezzeti çok daha bir başka oluyor. Ama yoksa da hiç de koymayabilirsiniz. Yine de yemeğinizi yapacaksınız. Evet, bu şekilde patlıcan, biber ve soğanlar ile birlikte kıymayı kavuruyoruz. Üzerine doğramış olduğumuz domatesi döküyorum. Domatesi de şöyle karıştıralım yavaş yavaş. Her aşamasını özellikle anlatarak gösteriyorum ki arkadaşlar, bilmeyenler birebir tarife uyduğu sürece yapabilir. Yapsın. Herkes öğrensin tariflerimizden. Herkes faydalansın. Üzerine tuz ilavesini yapıyoruz. Göz ayarı tuz. Tuzun ölçüsü yok. Bildiğiniz gibi herkes, kimisi az sever, kimisi çok sever. Herkes kendi ağız tadına göre ayarlasın. Şöyle birazcık da toz şeker atıyorum. Bunun atmamın sebebi patlıcanların kendine has bir acımtırak tadı vardır. Onu alması için. Yoksa başka bir sebebi yok. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker de ilave ettik. Üzerine nane doğradım. Biraz yeşil nane. Naneleri ilave ediyorum. Bir miktar karabiber ilave ediyorum. Koydum malzemeleri şöyle karıştırarak tamamen kavrulduktan sonra ocağımı kapatacağım. Bu kadar bunlar. İç malzememiz bu kadar. Evet, artık tamamen oldu sayılır. Artık ocağı yavaş yavaş kapatalım ve doldurma aşamasına geçelim. Evet, iç malzememizi hazırladık. Patlıcanlarımızı daha önceden de kızartmıştık. Soğudu onlar beklerken. Şimdi fırın kabımın içine şöyle güzelce dizelim bakalım patlıcanlarımızı. 7 adet patlıcan bu cam kabın içine tamam iyi geldi. Daha fazla olsa almayacak. Başka bir fırın tepsisine koymamız lazım. Şimdi patlıcanları bir bıçak yardımıyla şöyle ortalarından yarık atıyoruz. Karnıyarık yapıyoruz. Şöyle kaşıkla birazcık da açtırırsak içine malzemeyi çok daha kolay bir şekilde koyabiliriz. Şimdi aldığı kadar içine iç malzemesini dolduruyoruz. Hazırlamış olduğumuz iç malzemeden dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, burada yayınlanan tüm tarifler, kanalımda yayınlanan tüm tarifler, kendi blogum olan nefislezzetlitarifler.com blogumda yazılı olarak da paylaşılmaktadır. Bol resimli olarak paylaşılmaktadır. İsteyen blogumu ziyaret edebilir, tariflerime daha ayrıntılı bir şekilde bakabilir. Evet, kıymayı şöyle içlerine bol bol dolduruyorum. Tüm patlıcanlarımızı da doldurduk. Şu anda hazır. Şimdi üzerine süsleme aşamasına sıra geldi. Şöyle yarım domates, bir bütün dilim de konur ama çok kocaman olacağı için ben yarım ortadan kestim. Şöyle yarım domates dilimleri üzerine birer adet koyuyorum. Şu anda arkadaşlar kanalım 80 bin aboneyi geçmiştir. 100 bin aboneye ulaştığımız zaman her ay bir çekiliş yapıp abonelerimizi arasında bir kişiye hediye verilecektir. Bu da size küçük bir hatırlatma olsun. En kısa sürede inşallah 100 bin aboneye ulaşmak amacıyla
Ulaştığımız an hediyelerimizi dağıtmaya başlayacağız. Çam sakızı, çoban armağanı hediyelerimizi dağıtacağız. Her ay bir çekiliş yapacağız. Bu da size hatırlatma olsun. Şimdi biber koydum. Yine yarım bir şekilde biber koydum ve bir tane de acı biber koyuyorum. Bunlar acı olduğu için bunları hiç kesmedim. Özellikle bütün olarak koyuyorum. Herkes yiyemeyeceği için acılar çıkmasın. Yiyecek olanlara da verebiliriz yani. Şimdi üzerine sosunu hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı domates salçam var benim burada. Domates salçası biraz koyu olduğu için şöyle biraz su yardımıyla salçayı eziyoruz ve açıyoruz. Evet. Domates salçamızı da bir miktar su ile açtık. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu bir kaşık yardımıyla şöyle patlıcanların üzerlerine bakın döküyorum bu şekilde. Alsın içlerine ve kalanını da fırın tepsisinin içine boşaltacağım. Pişerken çiğ kalmaması için özellikle üzerlerine döküyorum. Bir miktar su daha ilave ediyorum ki fırına vereceğiz çünkü. Bakın bu şekilde suyumuzu da koyuyoruz. Ne kadar su koydum? Şöyle bakın patlıcanların üzerine çıkacak o kadar su koydum. Çok fazla şoldur su doldurmamıza da gerek yok. Şimdi fırınımı çalıştırdım. Yüksek ısıda fırınım çalışıyor. Bir miktar da tuz septim. Sebzelerin biber ve domateslerde tuz olmadığı için. İlk aşamada ocağın üzerine koydum. Ocakta bir miktar kaynattığım zaman fırına veriyorum arkadaşlar. Bunun da sebebi pişme süresinin kısalması için fırında. Biliyorsunuz elektrik çok pahalı. Onun için ne kadar süreyi kısaltırsak o kadar güzel olur. Evet, patlıcanı fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi mis gibi de oldu. Suyunu aldı. Lokum gibi de pişti. Harika bir yemek hazırladık arkadaşlar. Görüntü muhteşem. Hiçbir şekilde biberlerimiz ve domateslerimiz de yanmadı. Eğer benim yaptığım gibi daha önceden birazcık ocakta kaynatırsanız domates ve biberleriniz üzerinde yanmaz. Ama soğuk olarak sokarsanız tabii ki pişme süresi uzayacak. Bu sefer üzerindeki malzemeler de yanacaktır. Birazcık da sosundan koyalım. Ve yemeğimiz muhteşem. Servisini sizlere göstereceğim. Umarım sizler için hazırlamış olduğum patlıcan bayıldı karnıyarık tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de evinizde yapar hazırlarsınız. Her aşamasını anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olun. Tariflerimi sosyal medyada paylaşın. Paylaşın ki kanalımız günden güne büyüsün. Ailemiz büyüsün. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni güzel özel tariflerde görüşmek üzere.